Yengeç burçları, ay burcu, yükselen burcu yengeç olan dostlar, 2023 yılı size neler vaat ediyor? Evet, aslında bu kısacık videoda geçtiğimiz son 6 yıldır yaşadıklarınızı tabii ki sığdırmak zor. Hakikaten resmen evrim geçirmiş bazı yengeçler var aramızda mutlaka. Çünkü 7. evinizden, yani ilişkiler evinizden son 6 yıldır peş peşe diyelim ağır transitler aldınız. Satürn geçti ve Plüto ile kavuştu ve yengeçlerin, bilhassa yükselen burcu yengeçlerin, tabii ki öz burcu ve ay burcu yengeç olanlar için de benzer etkiler oldu ama gerçekten hayatlarının koşullarını değiştirecek çok önemli transitler aldınız. Çok zorlanmış olabilirsiniz. Artık 200 yıllık döngüler yapan Plüto 7. evinizden geçişini tamamlıyor. Ne zaman tamamlıyor? 24 Mart 12 Haziran arasında Plüto Kova burcuna geçecek. Kısa bir süre 12 Haziran'a kadar Kova burcunda kalarak sonra tekrar Oğlak burcuna gelecek ve 2023 yılında artık devamlı olarak Oğlak burcunu terk edecek ve tekrar Kova'ya geçecek 2024 yılında. Şimdi bu geçiş, bu kısa 24 Mart 12 Haziran arasındaki geçiş sizin ilişkilerinizi yeniden inşa etme fırsatını size tanıyacak. Evet, üstelik de bizim şans, fırsatlar gezegenimiz Jüpiter tam hayatınızın tepe noktası, yani kariyer alanınızda 17 Mayıs'a kadar da buradan bir destek alacaksınız. Size bu anlamda kaybettiklerinizi geri kazandıracak fırsatlar verecek. Birçok yengeç mesleki anlamda ciddi zorluklar yaşadı. Özel hayatlarında evlilikle ilgili ciddi krizler oldu, işle ilgili ciddi problemler yaşandı. Büyük ortaklıklar, büyük kurum ve kuruluşlar bu anlamda aslında iflasa gitti, kapandı veya işte orada gerçekten köklü bir değişim uğradı. Şimdi bu yıl yeni adım, hatta uzun süreli, uzun vadeli bir adım attıracak sevgili yengeçlere. Jüpiter para kazanma yollarını da açacak. 17 Mayıs'a kadar kariyerinizden geçerken kazançlarınızı arttıracak. İşle ilgili, günlük rutinlerinizle ilgili, hatta sağlığınızla, eğer varsa ciddi bir sağlık sorunuz, bu alanlarda da gerçekten sizi mutlu edecek, iyileşme sağlayacak. İş ve para kazançlarınızın arasında da hızlı bir sirkülasyon sağlayacak süreci işaret ediyor. Bilhassa aslında bu son 6 yıldan beri, 7 yıldan beri çok güçlü şekilde orada Plüto-Satürn kavuşumu da yaşandığı için özellikle 70'li yıllardaki mesela yengeçleri daha da yormuş, daha da zorlamış olabilir. Veya mesela yengeç burcunda ciddi bir stelyumu olanı olabilir. Mesela güneşi olmaz ama yengeç burcunda bir sürü gezegeni yerleşiminiz vardır. Yine bu dediklerimden çok ciddi etki almışsınızdır. Artık Plüton'un burayı terk etmesiyle ve Jüpiter'in de kariyer evinizden seyahat etmesiyle en inşa edeni yılın siz olacaksınız sevgili yengeçler. İşini kaybeden tekrar çok önemli güçlü iş bağlantılarıyla karşılaşacak. Böyle fırsatlar verecek Jüpiter kendilerine. Ve şimdi 17 Mayıs'tan itibaren de Jüpiter'imiz, şans gezegenimiz artık Boğa burcuna geçerek sizi bu defa bu evlilik dediğimiz alanda, işte iş ortaklıkları dediğimiz alanda tekrar desteklemeye, güçlü hatta şekilde desteklemeye başlayacak. Yakın çevresi, ailesi, kardeşleri, oradaki ilişkilerinde bazı sorunlar yaşamış yengeçler için de yine 17 Mayıs ve sonrası, yani 2023'ün sonuna kadar olan süreçte burada çok güzel fırsatlar, destekler alıyor. Evlilik yaşantısı veya bekarlar için de belki de evlilik fırsatları verecek. Aynı zamanda Jüpiter'in bu boğa seyahatiyle birlikte tabi orada bir Uranüs var, kuzey düğüm aynı şekilde yine 11. evinizde, sosyal platformlarda oldukça güçlü bir etki verir. Tanışmalar verir, görünürlük verir. Mesela sosyal aktivitelerde biraz daha öne çıkma, sorumluluk alma ve onları başarıyla aslında belki de yerine getirme gibi değerleri olacak. Yine sizi çok yormuş bir Satürn transiti vardı ve Satürn son 2,5 yıldır kazançlarınız, ortak paylaşımlarınız, bankalar,
hesaplar, krediler, borçlar, eş ve ortaklıkla ilgili paylaşılması gereken mesela kazançlar, ortak hesaplar dediğimiz alanda seyahatle sürdü. Şimdi 8 Mart'tan itibaren bu alanda da bir rahatlama oluyor. Çünkü artık Satürn 8 Mart'ta Balık burcuna geçiyor ve bu alanda kazançlarla ilgili alanda da tabii ki Plüton'un da oraya geçmesiyle çok ayrı, çok başka bir süreci başlatacak hayatınızda. Yani bu başka derken diyelim ki bir hukuki süreciniz var, yıllardır çürütemediğiniz, mahkemeli işleriniz var, birçok ödemeniz var, iflas ettiniz, oralarla gerçekten ciddi mücadele ettiniz veya bir işverensiniz, ciddi sigortalar, vergiler, primler vesaire ödemek durumunda kaldınız gibi durumlar, böyle düşünebilirsiniz. Gerçekten bu önemli sene işte 8 Mart'tan sonraki süreçte burayı da rahatlatıyor artık ve aynı zamanda Satürn Balık burcuna geçerek 8 Mart'tan itibaren tam 2026 yılına kadar Balık burcunda, üstelik Yengeç burçlarını önemli şekilde destekliyor. Sorumluluk, kariyer, statü, hukuki süreçler gibi alanlarda işleri olan, orada bir türlü temizlik yapamamış, bir oh diyememiş yengeçler, evet, Satürn'ün bu desteğini alıyorlar. Aynı zamanda şunu da hatırlatmak isterim. Satürn'ün balık seyahati yengeçlerin aşk hayatları, finansal konulardaki mesela işleyişler, eğer çocukları varsa çocuklarının hayatlarında önemli güzel gelişmeler, statü değişikliği, eğitimle ilgili gelişmeler gibi gelişmeleri sağlayacak. Yani Satürn'ün su elementindeki seyahati siz sevgili yengeç burçları için bulunmaz bir nimet olduğunu söyleyebilirim. Aslında bir hak ediş yılı. Artık hak ettiklerinizi alma, kazanma zamanı. Diğer yandan Mars İkizler Burcu'nda yaklaşık 2029 Ağustos'undan beri sizin 12. evinizde, üstelik retro. Şimdi 25 Mart'a kadar bu arada Mars retrosu sürecek. 25 Mart'tan sonra sizin için bir nefes alma zamanı asıl o zaman başlıyor. Çünkü bu süreçte yaklaşık 7-8 aydır 25 Mart'a kadar olan sürecek süreçte bir enerji eksikliğini en çok hisseden burç grubu olmuş olabilirsiniz. Biraz daha engellenmiş, çaresiz hisseden, nereye elini atsa sanki bir engelle karşılaşır. Hani bir kısıtlanmış bir Mars'la mücadele etmek zorunda kaldınız. Dediğim gibi Mars'ın 25 Mart'a kadar da bu eğilim, yani İkizler Burcu'ndaki eğilim sürecek. 25 Mart'tan itibaren ise artık burada da bir özgürleşme oluyor. Hayatınızda bu yılla birlikte artık özgürlük bayrağını elinize aldığınız tarih olarak not alabilirsiniz sevgili yengeçler. Yapamadıklarınızı yapmak, hızlı adımlar atmak, özgürleşmek, adeta kapalı bir yerden özgür bırakılmış bir insanı düşünün ve öyle bir hayata doyumsuzca bir hızlı başlangıç olacak. Fakat dikkat etmeniz gereken bir tarih olacak, onu hatırlatmak istiyorum. 24 Temmuz 2 Eylül arasında parasal konulara, kazançlara, gelir ve gider dengesindeki durumlara biraz dikkat çekmek istiyorum. Çünkü orada gelir gider dengesi, yatırımlar vesaire gibi alanlar biraz o tarihlerde dikkat çekici gibi duruyor. Gelelim tutulma tarihlerimize. 20 Nisan'da 29 derece Koç burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu sizin kariyer evinizde olacak. Eğer siz Yengeç burcunun son 10 gününde doğmuş bir yengeçseniz bu tutulmadan tabii ki çok önemli etki alıyorsunuz. İş, kariyer, statü alanındaki en önemli değişimleri işte Mart-Nisan döneminde bekleyebilirsiniz. İkinci tutulmamız 14 Ekim 21 derece Terazi burcunda gerçekleşecek. Bu ailevi konulara, yaşanan yerle ilgili konulara, ev, yerleşim yeri, alım, satım, oradaki yenilikler, değişimler gibi çok önemli köklü konulara işaret eden bir tutulma. 12-22 Temmuz tarihleri arasında doğmuş yengeçler bu tutulmalardan, yani bu yılki terazi ve koç tutulmalarından en güçlü etki alacak doğum tarihleri olacak. Gelelim diğer tutulmalarımız. 2 tane de ay tutulmamız var bu sene.
5 Mayıs'ta 14 derece Akrep Burcu'nda 5. evinizde meydana geliyor. Bu tutulmalar 2 yıl önce de gerçekleşti. Çocukları olanlar çocukların hayatları, onların kariyeri, statüsü, eğitimleri, aşkla ilgili gelişmeler, finansal konudaki hızlılıklar, yenilikler gibi alanlar oldukça güçlü çalışacak. 28 Ekim'de ise 5 derece Boğa burcunda bir ay tutulması var. Bu sosyal hayatınızı, yine aşk hayatı olabilir, sosyal platformlardaki görünürlüğünüzü ve oradaki ortaya çıkma, göz önünde olma, ilgi odağı olma, ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi girişimler, gelişmeler de size destekler getirebilir bu tutulma. Evet, bu yılın Satürn'ün Balık burcuna geçmesinden, tutulmaların tam kariyer ve ailevi alanında gerçekleşiyor olmasından, oldukça önemli etki aldığınızdan ve hayatınızı yeniden inşa etmek adına tüm aslında gezegenlerin çok önemli şekilde yer değişimleriyle sizlere önemli gelişmeler, fırsatlar getirecek sevgili yengeçler. Evet, mutlu, huzurlu, sağlıklı, ailenizle, sevdiklerinizle harika bir yıl diliyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve günlük yorumlarımızı her gün takip etmeyi de unutmayın. Sevgili yengeçler, hoşça kalın.